Okay. Welcome to this talk on acids in coffee. First of all, I would like to thank the organization. Çağatay, Burçum should be somewhere as well. It's always lovely to come here to Istanbul. First time was strangely last year when I came as well for the festival. And since then I've been coming here every 2-3 months. That shows how much I'm liking the city. So it's actually a pleasure. I'm gonna just shortly present myself. My name is John. I work in different stages and areas of the coffee industry, but taking into account what we're gonna talk right now, I'm an AST trainer on sensory. So one of the models I teach as a trainer is sensory analysis. Merhaba, hoş geldiniz. Ben John. Geçen yıl ilk defa İstanbul'a geldim. Geçen yıl ilk defa İstanbul'a kahve yine festivali vesilesiyle gelmiştim ve o zamandan itibaren sık sık 2 ayda bir gelmeye başladım. Çağatay'a ve Burcu'ma teşekkür ediyorum bu vesile oldukları için. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben John. Şu anda duyusal analiz bir SCA'nın bir programının eğitmeniyim. Yep, perfect. So first of all, I would like to say that even if I do sensory analysis, I am no scientist, unfortunately. I would love to, but I have many friends that help me as well. I work with some chemists, and thanks to them, I am able to be explaining things, hopefully in an easy way for all of you, especially acids in coffee. So I would like to thank especially as well 2 people. On one hand is my trainer on sensory analysis, Elena Oliveira, and on the other hand, a professor from Venezuelan University, Darberis. İşte Selena ve Dark Berries 2 kişi bana bu konuda yardımcı olan. Bunlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bilim adamı değilim ben. Biraz bu işin işte kimyasıyla ilgili, daha detaylarıyla ilgili bana destek oldular. Ben de elimden geldiğince bunları size açıklamaya çalışacağım. Anlaşılır bir şekilde. So the main idea is to try to make a topic that it's quite difficult, acids, chemistry, and try to translate it in a very easy way, or the most as we can. Bu komplike konuyu en basit şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım ve anlaşılır hale getirmeye çalışacağım herkes için. So from there we will start with sensory analysis and something basic. So basic tastes. What are the basic tastes? Basic tastes are the result of the sensations that we feel, we perceive in our tongue. Temel 5 tat duyusu, bütün duyusal analiz bununla başlıyor diyor ve bunlar bir şeyi tükettiğimizde aldığımız, dilimizde hissettiğimiz 5 temel hissiyat. We talk about 5 basic tastes. We have sweet, sour, salty, umami, and bitter. Tatlı, ekşi, tuzlu, umami ve acı olarak 5 tane temel tat. All of them are a result of nutritional and or physiological requirements. They can be something that our organism just naturally needs. That's why we talk about sweet, we talk about umami, we talk about as well salty. Bunlar tamamen bizim gereksinimlerimiz, vücudumuzun gereksinimleri sonucu aldığımız ürünlerin bir sonuçları. Some can be even result of the opposite. Some sensations come like sour and bitter from products that we naturally don't want, that they can be even dangerous. Bitterness, it is related to poison. Bazı tat duyuları ise vücudumuzun aslında tepki olarak ya da bizi korumak için bizim için olumsuz olan şeylerden tepkisi olarak aldığımız tatlar. Bunlar mesela acı, ekşi gibi tatlar. İşte zehirli bir şey mesela acı olabilir. Sourness, on the other hand, we're going to be talking about sourness, acidity, acids, is related to acidity. So understanding and perceiving sourness is important for our body in order to know if we have too much sourness, if the pH level is too low, because we need to regulate our pH level in our body. Ekşilik konusu ise önemli. Bu da
asidite ile alakalı aslında ekşilik ve vücudumuzdaki işte pH dengesini sağlamak için çok fazla örneğin bir şey ekşi olduğunda ne oluyor? pH'i düşük oluyor, çok asidik oluyor. Bununla alakalı. O yüzden bunu da iyi anlamamız gerekiyor. That's why I would like to highlight this tongue map, which is wrong and has been shared so many times. It's a mistranslation of, if I'm not mistaken, 130 years ago. And with that, I want you to see that we don't perceive the taste in different places in our tongue. There's not actually a map as such. All our tongue and around our mouth, we have receptors and we can feel actually all the basic tastes. Şu sağda gördüğünüz işte klasik dilin farklı bölgelerinin farklı tatları algıladığı ile ilgili grafik tamamen yanlış ve dilimizin her yerinde reseptörler var ve şu gördüğünüz 5 temel tat, acı, tatlı, ekşi, tuzlu, umami, bitter, bunu dilin her yeri algılıyor aslında. So we're going to go now to why acidity. Why did I decide to talk about acidity and not the other taste? Acidity is very important, especially in coffee, especially in specialty coffee, and especially in the high end of the coffees. İşte neden asidite ile ilgili konuşuyoruz? Neden diğer tatlı, tuzlu bunlarla değil? Asidite bizim için çok önemli. Özellikle nitelikli kahvede, daha bizim kullandığımız yüksek sınıf kahvelerde en önemli kavramlardan biri. And it is so important to talk about it because there are many myths around acidity. We have many ideas that are wrong regarding acidity, and just one little example. 20% of the population in general have problems distinguishing between acidity and bitterness, which are quite different. Asidite çok önemli ve asidite ile ilgili çok fazla yanlış bilinen ve yanlış anlaşılan kavram var, bilgi var. Örneğin işte toplumun %20'si asidite ile acılığı aslında karıştırıyor. If you want to do just a test, just try at home, take one pill of paracetamol and take a lemon, squeeze the lemon and water, let the paracetamol dissolve in water and taste them separately. Paracetamol, that would be bitterness, while the lemon solution, that would be acidity. Evde kendiniz deneyebilirsiniz diyor. Bir suyun içine, bir bardak suyun içine bir bardağı limon sıkın, bir bardağı da paracetamol koyun. Tadın, paracetamol acılık olacaktır, limon ise ekşilik olacaktır, asidite olacaktır. So now that we understand why we're going to be talking about acidity, I'm going to highlight what I said before. So acidity is very important for coffee. Acidity is very important for Arabica and specialty coffee. So we're going to be seeing a difference between Arabica and Canephora or Robusta. Asidite çok önemli ve bugün işte Arabica ve Robusta olarak bilinen Canephora arasındaki farkları konuşacağız asidite açısından. So growing conditions, we can see just an image of what an Arabica looks like and a Robusta. How do they grow? Where do they grow? So Arabica needs at least 1,200 meters over sea level and 1,200 to 2,200 mils as rainfall, 15 to 24 degrees. İki türün arasındaki yani Arabica ve Robusta'nın yetişme şartlarını kıyasladığınızda işte Arabica 1000 metre minimum yetişmesi için 1000 metre irtifa gerekiyor deniz seviyesinden 2200 milimetre yağış gerekiyor ve 15-24 derece hava sıcaklığı. In contraposition we have Canephora, Robusta. It doesn't need such a high altitude. We can grow Robusta at 800 meters, even less, to be honest, but it will need more rain, it will need more temperature, and the result is this. You can see Robusta as a small plant, more like a bush. It's robust, that's why the name, and is not that susceptible to insects and weather conditions. Robusta'ya baktığınızda çok daha düşük irtifalarda 800 metrede bile yetişebiliyor. Daha fazla sıcaklık ve yağış gerektiriyor. Sonucunda çıkan ürün Robusta ağaçları daha ufak oluyor. Daha çok çalıya benziyor. İsminin de geldiği robust kelimesinden daha dayanıklı böceklere, hastalıklara karşı daha dirençli. Arabica and its structure is taller, it's more elegant, it's more fragile. We're seeing a plant that is more susceptible and more has more problems with insects and at the same time with the weather.
Arabica ise tam tersi daha büyük bir yapıda ağaçlar. Fakat çok narin, hastalıklara, havadaki, iklimdeki değişikliklere çok daha kolay etkileniyor. Well, this has a relationship with the composition. So we will see that the composition, chemically, they are different. So when we look at Arabica, we have lower content of caffeine, we have more sugars, and we have more lipids. İçeriğine baktığınızda ise kompozisyonuna kimyasal olarak veya bileşim olarak Arabica'da kafein miktarı 0.8 ve 1.2 aralığında değişiyor yüzde. Diğerine göre çok daha fazla şeker var ve lipid yani yağlar daha fazla. Lower content on caffeine in Arabica and higher content on caffeine on Robusta, and at the same time CGA is what makes insects not be so much interested in Robusta. So Arabica cherries normally have problems with insects because of this. It's sweeter and it has a less perceived bitterness. Arabica'daki düşük kafein, daha doğrusu Robusta'daki yüksek kafein miktarı ve CGA'ler böcekler açısından Robusta çekirdeklerini çok cazip kılmıyor. Çünkü bunlar aslında acılık getiriyor. Arabica'da ise daha fazla şeker olması böceklerin ilgisini çekiyor aslında. O yüzden daha çok böceklerden etkileniyor. In front of us we have a comparison between Arabica and Uganda, and this is very interesting because that was a study. You have their analysis of the diversity of some Arabica Robusta coffee from Kenya and Uganda, and this is a very special Uganda because it's the closest Robusta they've seen to Arabica. But still, even being a very good Robusta with different qualities compared to, let's say, average Robustas, Arabica has more trigonelline, Arabica has more citric acid, more malic acid, more phosphoric acid, and the only part that Robusta has higher content is CGA. Burada gördüğünüz yan yana karşılaştırmalı bir Uganda kahvesi, yani Uganda'da yetişen Robusta ve Arabica'nın karşılaştırması. Robusta ile ilgili şöyle bir detay var önemli. Bir Arabica'ya yakın en kaliteli Robustalardan biri diye düşünebilirsiniz. Fakat değerlerine baktığınızda strik asit, malik asit, fosforik asit ve trigolin Arabica'da çok daha fazla. Robusta'nın daha fazla olduğu tek şey CGA'ler ki bunlar da olumsuz etkiliyordu. So just really fast, I will just explain you. Trigonelline is important because it's related to aroma creation. Citric acid, malic acid are very, very interesting when we're talking about the acid perception. Phosphoric acid is interesting because we don't really know how it's affecting our coffee. We believe in many things. We're going to talk about it later. And CGAs are interesting because they create another acid. Trigolin aromaların oluşumu ile ilgili ve o yüzden çok önemli. Strik asit ve malik asit asitler yine tadı etkileyen ve asit algısını etkileyen çok önemli kavramlar. Fosforik asit ilginç, tam olarak nasıl etkisi olduğunu bilmiyoruz. Ve CGA'ler de önemli çünkü aslında farklı asitlerin oluşumuna ön ayak oluyor. Okay, so as I said before, acidity is very important for coffee, especially when we talk about a specialty coffee. And we can see that when we're analyzing Arabica and when we're analyzing Robusta. So this is a cupping form. So the cupping form has different factors or attributes in coffee that we're analyzing. We can analyze aroma, flavor, aftertaste, and one of the most important that we can see there is acidity. So even in the cupping form, we see a big difference between Arabica and Robusta. In Robusta, what we pride more is bitterness. Bu gördüğünüz bir tadım formu. Tadım formunda farklı parametreler var. İşte aroma, gövde, asidite gibi. Ki asidite buradaki diğer parametrelerin arasındaki yine önemli kavramlardan biri. Arabica ile Robusta'da, Arabica'da önem verdiğimiz kavram iken asidite, Robusta'da biraz daha işler değişiyor ve bu sefer bitterness'a yani acılığa bakıyoruz. Even when we are competing, this is, for example, a form that comes from the Brewers Cup 2019 rules. And when you want to compete, you need to choose a very good coffee. If you want to go and try to win in the Brewers Cup, you need the best coffee you can find. And one of the attributes that you need is a really high quality acidity. That
You cannot really see it well here, but it scores double compared to other attributes. Bu gördüğünüz demleme şampiyonasının hakem kağıdı, değerlendirme kağıdı duyusal olarak ve buradaki parametreler arasında asidite çok önemli bir yere sahip. Çok iyi bir kahveyle yarışmanız gerekiyor zaten bu yarışmalarda. Tam göremeseniz de asiditenin çarpanı 2. Yani asiditeden aldığınız puan 2 ile çarpılıyor ki ne kadar önemli bir kavram olduğunu açıklar bu. One second. Yeah. So let's try to understand acidity. So on one hand, one of the ways to understand acidity and to define acidity is acidity as pH level. So acidity as pH level. pH level is just a way to measure the acidity in a solution of water. Asiditeyi anlamak için yaklaşımlardan biri pH değerine bakmak. pH değeri bize asidin bir suyun içindeki konsantrasyonuna göre miktarını söyleyecektir, derecesini söyleyecektir. So we can see the pH level of water. Let's say that would be the basic. So it would be in pH 7. So what's the pH level of coffee? So even if we see a dark roast, even if we see a light roast, it will be always between 5 and 4. Suyu örnek aldığınızda nötr olarak 7 seviyesinde değeri vardır. Kahve ise açık koyu kavrulmuş olabilir. 4 ila 5 arasında bir değer alacaktır pH değeri. So there are many myths about coffee and acidity. And that's why I will show you this. It's like how many times do we hear, no, I cannot drink coffee or I cannot drink this espresso because it hurts my stomach. It's too acidic. Kahveyle ilgili bilinen, asiditeyle ilgili bilinen bazı yanlışlar. Örneğin işte bu kahve çok asidik, midemi yakıyor, içemiyorum gibi. Can coffee hurt your stomach? Yes and no. The point is like, does tomato juice affect your stomach? Does apple juice affect your stomach? Does beer affect your stomach or even the natural orange juice? Kahve evet midenize zarar verebilir mi, yakabilir mi? Evet ve hayır aslında. Bunun cevabı önce şunu sormalısınız. Elma suyu, portakal suyu, bira bunlar midenizi rahatsız ediyor mu? All those products have a lower pH, so that means they are more acidic than coffee. So we are talking about our stomach. It wouldn't hurt you if those other products don't hurt you. Ve bu ürünlerin aslında portakal suyu, elma suyu vesaire çok daha düşük pH değeri var. Çok daha asidik. Eğer bunlar size midenize bir zarar vermiyorsa kahve de vermeyecektir. But you can drink a coffee and you can drink tomato juice and you will perceive, that's the word, you will perceive more acidity in the coffee than in the tomato juice. Why? Ve domates suyu içiyorsunuz ve kahve içiyorsunuz. Kahvede algıladığınız asidite daha fazla. pH'i domatesin daha düşük olmasına rağmen. Peki neden? So the thing is, it's not the same the pH level as acidity perception. That's what it interests me. What interests us in coffee, how we perceive acidity, how we feel it. Ve benim de ilgimi çeken konu buydu aslında. Kahvenin pH değeriyle algıladığımız asidite birbiriyle tamamen aynı değil. Tamamen algımızla alakalı. So what happens when I try a coffee that has acidity, like most of the coffees, or any product with acids? So what happens is, in our mouth, we have receptors. And acids, what they do, imagine that it's like electricity going from the product to our tongue. They do an exchange, so that the exchange is an exchange of protons. And that is actually what we feel. That exchange of protons, that is the acidity that we perceive. Bir şey tükettiğimizde dilimizdeki reseptörler aldığımız asitlerle arasında bir değişim oluyor. İşte bir elektrik akımının ürünle bir yerden bize elektrik gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Ve burada asitlerle reseptörler arasında bir proton değişimi oluyor ve bu sayede algılıyoruz. So because of that, what we're going to do now is, let's talk about acids. Let's talk about the different acids that we can find, the most common, or the ones that we're more interested in. Because understanding them, we can understand how we feel the acidity. And the first thing that I will tell you, not all the acids are acidic. Öncelikle asitleri tabii anlamamız gerekiyor. Bunun sonucunda komple bu kavramları anlayacağız. Şunu söyleyebilirim, tüm asitler asidik değildir. Perception is very complex. Understanding acids and how we perceive them is try to understand interaction of different components in our mouth. Ve
bir şey algısı, örneğin asitler olabilir, başka bir şey olabilir. Oldukça kompleks bir süreç. Bu süreci anlamak ve nasıl algıladığımızı anlamak için öncelikle bu işin kimyasını biraz bilmemiz gerekiyor. And that is why we're not going to start with an acid. We're going to start with trigonelline. Trigonelline is an alkaloid. It's a nitrogen-based compound. Bunun için öncelikle trigolinle başlamamız gerekiyor. Bu bir alkaloid, aslında bir asit değil. Azot bazlı bir bileşen. Where can we find trigonelline? We can find it in oats, potatoes, garden peas, even mammal urine. Trigolin yulafta, patateste, bezelyede, hatta bir idrarımızda bile var. So when we roast coffee, imagine we have the green beans, we put it in the roaster, we start applying energy. What happens is that we start breaking down the trigonelline. We break it down at around 160 degrees to 230, more or less, and we produce something new. We produce pyridines and niacin. Trigolin doğal olarak çekirdekte bulunan bir şey, çiğ çekirdekte, fakat kavurma esnasında yaklaşık 160 ila 230 derece arasında bunlar yıkılmaya başlıyor ve trigolin başka bir şeye dönüşüyor. Dönüştüğü şeyler de piridin ve niacin. Pyridines are important in aroma perception. That's why we look at trigonelline when we're analyzing coffee. And on the other hand, we have niacin. Niacin is actually an acid. So we get an acid from a different product when we are roasting. Piridinlerin önemi şu, tat, aroma algısında önemli bir bileşen oluşturuyor. Niacin ise aslında bir asit. Sonuç olarak baktığımızda başlangıçta elimizde farklı bir ürün vardı ve sonucunda bir asit elde ettik. How much trigonelline we've got as a green bean? 0.6 to 0.2. Roasted bean, 0.2 to 0.6. There's not much difference. So we started breaking down a little bit and we start getting the niacin and the pyridines. And if we could perceive trigonelline, would be bitter. But the concentration, the intensity of trigonelline is so low that we cannot actually perceive it. Başladığımızda yeşil çekirdekte 0.6 ila %2 arasında trigolin vardı ve kavurma sonrasında 0.25 ile 0.63 değerinde kavrulmuş çekirdekte trigolin kalıyor. Eğer tadını alabilsek oldukça acı bir madde ama konsantrasyonu kahve içerisinde çok düşük olduğu için daha az baskın oluyor. How does caffeine taste? Caffeine is bitter. Yeah. Can we perceive caffeine in coffee? Actually, it's really difficult. The concentration is so low that it's very difficult for us to perceive caffeine as bitterness. So when we perceive bitterness, comes from something else. So we see here, it's just 1/4 of the strength of caffeine, and we have even less. Kafeini tadabiliyor muyuz? Kafeini algılayabiliyor muyuz? Şöyle, kafein aslında acı bir bileşen ama kahvedeki kafeini tatsal olarak algılayamıyoruz çünkü çok daha düşük konsantrasyonlarda var. Kahvedeki acılık aslında kafeinden başka bileşenlerden geliyor. Kafein sorumlu değil ve buna baktığımızda ise kafeinin bile çeyreği kadar bir etkisi var. So we're going to see what happens with niacin. Niacin, or nicotinic acid, that was created because we were roasting coffee, we decomposed that trigonelline, and we start getting this niacin. So niacin is an organic acid, so it's naturally produced. We can find it in processed food: tuna, avocados, peanuts, liver, turkey, salmon, pork. And the more we roast at higher temperature, and the faster we're roasting, the more we're producing. Niacin, nikotinik asit, trigolinin indirgenmesi sonucu oluşan bir şeydi. Bir organik asit, işlenmiş birçok üründe bulunabiliyor. Avokado, fıstık, ton balığı gibi. Ne kadar yüksek sıcaklıklarda kavurursanız o kadar miktarı artıyor ve ne kadar hızlı kavurduğunuzla da alakalı biraz. Niacin miktarı artıyor. We can see that we don't really produce much in percentage. 0.016, 0.026% of the roasted bean, the end. That doesn't look like much, but it's not only about the percentage, it's about the intensity and how easy for us is to perceive. It's relatively easy to perceive niacin, and one of the reasons why dark roast tastes bitter is because of niacin.
niacin is bitter, and the production of niacin when we roast is one of the responsibles of that bitterness. Oldukça düşük miktarda var aslında değerlere baktığınızda. 0.016 yüzde ile işte 26 arasında değişiyor. Bu kadar az olmasına rağmen aslında bunun farkına varabiliyoruz. Çünkü tüm bileşenlerin aslında algı kısmında eşit değil ve ne kadar yoğunluğunun yüksek olduğuyla alakalı ve koyu kavrulmuş bir kahvenin örneğin acı olmasının sebebi niacin. Çünkü niacin çok daha kuvvetli olduğu için düşük miktarlarda bile çok rahat algılayabiliyoruz etkisini. And we finally will start with some acids. So the biggest group of acids are chlorogenic acids called CGA or sometimes called CQA, which comes from the main group of those acids, which is caffeol quinic. Ve asitlerle ilgili konuştuğumuzda klorojenik asitler kahvedeki asitlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bunlar CGA veya CQA olarak adlandırılıyor. So they are family of acids. It's not just one type of acid. There are many. And the main ones, they are phenolic family. So they have like a ring. They are the monocaffeoyl and the dicaffeoyl. Bunlar tabii tek bir asit değil aslında, bir asit grubuna verilen ad. Baktığımızda fenolik ailesi olarak adlandırılan bir grup. Monocaffeoyl ve dicaffeoyl bunlar. Where do we find them? We found them in apples, pears, carrots, tomatoes, sweet potatoes. And when we are roasting, we have those two families, dicaffeoyl and monocaffeoyl. Dicaffeoyl don't change. Even if we roast, we don't change it. And the result of that is metallic and bitter notes. Bunlar işte elmada, havuçta, domatesde bulunabilen türler. Dicaffeoyl kavurma esnasında değişmiyor, olduğu gibi kalıyor ve kahvedeki aslında metalik tadı bu sağlıyor. Neden olabiliyor? Monocaffeoyl, on the other hand, it decomposes. So we're roasting, and that monocaffeoyl starts breaking. And what we get from that chemical reaction is quinic and caffeic acid. We're going to talk after this about quinic acid. Monocaffeoyl ise diğer yandan değişime uğruyor kavurma esnasında ve quinic asit ve kafeik asit olarak iki asidin oluşmasını sağlıyor. So, how does it taste? So actually it doesn't taste acidic or only acidic. It mainly tastes bitter, but it can taste acidic, and it gives us a sensation of astringency. So it feels like dry in our mouth. Nasıl tadı, yani tatsal olarak nasıl derseniz çok fazla asit gibi tadı, yani tadı o yönde değil. Daha çok acılığa sebep oluyor ve aynı zamanda astringency, yani ağzınızda kuruluk bırakan bir hissiyata sebep oluyor. As I said before, they are very important. They account by about 6 to 10% of the green bean. So that's quite a lot. Oldukça önemli miktarda bulunuyor. Yeşil çekirdekte %6 ila 10 oranında var. So the next one is quinic acid, that as I said, we produce it after we are applying energy to the CQA or the CGA. So it's an organic phenolic acid that we can find in tobacco, leaves, plums, peaches, carrot leaves, pears. Quinic asitte kavurma esnasında ısı uygulanmasıyla CGA, CQA'lere ortaya çıkan bir şeydi. Tütün yapraklarında, havuç yapraklarında vesaire gördüğünüz şeyler de var. We have a little bit of quinic acid in a green bean, 0.4. When we roast it, we start getting 0.6, 1.2, especially after the first crack. Yeşil çekirdekte de var ama çok daha düşük miktarda. Kavurma esnasında miktarı biraz daha artıyor. Özellikle ilk çıtlama, first crack sonrasında. And quinic acid, even if some people thought so, is not bitter. Many people believe that, yeah, we have CGA, we roast, we get quinic acid, the more quinic acid, the more bitter. No. People confuse bitterness with astringency. Quinic acid is astringent and acidic. Çoğu insanın yanıldığı konu şu, quinic asit aslında acı değil. Quinic asit astringency, yani kuruluk ve kuruluğa sebep oluyor ve çoğu insan kurulukla acılığı karıştırıyor. O yüzden quinic asit kuruluğa sebep oluyor ve aynı zamanda asidik. Acı değil yani.
This relation between acidity and astringency is very interesting because we normally relate astringency with bitterness. So I was talking with my friend, who is a chemist, and he was explaining me. One of the reasons is when you have something extremely acidic, what happens is that you produce more saliva. And after a while, your mouth dries out. So that intensity on the acidity can create as well the astringency. Şöyle, astringency ile yani kurulukla normalde bitterness ilişkilendirilir hep. Aslında tam tersi asidite ile biraz alakalı. Şöyle çok asiditesi yüksek bir şey tükettiğinizde aslında çok fazla tükürük salgılanıyor ve tükürük salgısı ağzınızda kurumaya neden oluyor. The next one. This is probably the most important of all the acids, citric acid. We talk about an organic acid that we find easily. Limes, lemons, strawberries, pineapples. But this is the difference. The more we roast, the more we lose this acid. Diğer bir asit, sitrik asit, narenci asidi çoğu şeyde bulunuyor meyvede. Burada durum farklı. Burada kavurdukça bunun miktarını kaybediyoruz. Miktarı azalıyor. We can see there the difference between green bean and roasted bean. So slowly we are losing that. And the taste is acidic and very bright. Yeşil çekirdekte daha fazla miktarda varken kavruldukça azalıyor. Tadı daha asidik, oldukça parlak. The next group as well, very, very important. Malic acid. Why malic? Malic comes from Latin malus. Malus means apple. Sometimes they call it the apple acid. We find it mainly in apples. Elmalarda bulunan bir asit türü. Latince malos'tan geliyor ki bu elma demek. Like the citric, the more we roast, the more we lose. That's why a light roast is very bright. That's why a dark roast starts losing the acidity. Sitrik aside benzer olarak kavruldukça miktarı azalıyor. Dolayısıyla açık kavrulmuş bir kahve bu yönden çok daha zenginken koyu kavurdukça bu asitleri kaybediyorsunuz. However, it is as acidic as citric, but it's more balanced. So we find it softer. It's easier to just drink something with malic acidity than with just citric acidity. Sitrik asitle benzer asiteye sahip olsa da çok daha dengeli. Dolayısıyla malik asit olan bir şey içmeniz çok daha kolay iken sitrik asit daha size keskin gelebiliyor. Malic acidity is used, for example, in the food industry when we want to use, when we want to just like reinforce a product and make it more acidic. Malik asit genelde gıda endüstrisinde bir ürünü biraz daha asidik hale getirmek için kullanılıyor. Now one that is very interesting, and not because there's a lot, not even before or after roasting, it's called acetic acid. It's another organic acid that we create when we roast. The more we roast, we decompose carbohydrates and we start getting more acetic acid. Asetik asit ise yine kavurma esnasında oluşan bir şey. Ne kadar kavurursak karbonhidratları o kadar, şekerleri o kadar değiştirip daha çok asetik asit elde ediyoruz. It's actually weakly acidic. It's not very acidic. And we can relate it to vinegar. So when we smell vinegar, we get that. We get acetic acid. Aslında çok asidik değil. Sirke gibi düşünebilirsiniz. Aslında sirke gibi. Sirkeyi kokladığınızda aldığınız duyu ile aynı şey aslında. We were talking in the last talk about fermentations. This acid, for example, appears when we're fermenting coffee. That is one of the main acids after doing a fermentation in coffee that can be highlighting the acidity notes. Bu aslında fermentasyon aşamasında yeşil çekirdeğin ortaya çıkan bir asit ve kahvedeki normal asidik tonları desteklemek için veya daha da öne çıkarmak için kullanılan bir proses. And even if it accounts for a low percentage, it's very easy to perceive. It's weak, but it's easy to perceive. Why? Because it evaporates really easily. Aslında oran olarak baktığınızda çok düşük olsa da bunu algılamamız çok kolay. Niye derseniz çok kolay buharlaşıyor. Dolayısıyla çok kolay algılayabiliyoruz. Düşük miktarda bile. Another one. This one is a non-organic acid that we don't find directly in nature. It's phosphoric acid. Phosphoric acid normally comes from the fertilizers or from the soil. Diğeri ise fosforik asit. Bu sefer bir organik olmayan bir asit. Yani doğada doğal olarak bulunmuyor. Nereden geliyor derseniz toprağa katılan fertilizer,
gübre gibi katkı maddelerinden çoğunlukla geliyor. We find it in the food industry. So when we try Coca-Cola, basically that acidity of the Coca-Cola is this. It's a kind of a sparkling or effervescent acidity. İşte Coca-Cola en büyük örneği bunun. Coca-Cola'yı içtiğinizde o ağzınızdaki köpüren tat veya işte parlak tat aslında fosforik asitten geliyor. The more we're roasting, the more we're getting this acid. Ne kadar kavurursanız aslında o kadar çok bu asidin miktarı artıyor. But it is controversial because there are many studies that are showing how coffees with a high percentage of phosphoric acid actually they don't showcase a perception of acidity. You don't perceive more acidity. Fakat ilginç yanı şu, yüksek miktarda fosforik asit olması aslında o kahvelerde, koyu kavrulmuş kahvelerde içtiğiniz zaman aslında o asidi algılamıyorsunuz. O yüzden algısıyla miktarı arasında bir ters bir durum var. So after this, what we can see is what happens when we're brewing coffee. Because one thing is the green bean, when we select the coffee. Another thing can be the roasted bean. But in the end, we are going to make coffee. So depending on the time that we're brewing the coffee and the temperature, we can see a tendency. So in general, at lower brewing temperature, 70 degrees, we have lower quantity of acids. We can see over there. When we're brewing a little bit at higher temperature, normally we're brewing at 94 degrees, especially at sea level, what we find is more acids. And when we keep brewing, but at really, really high temperature, boiling point, 100 degrees, they start going down except the CGA. The CGA keep going up just a little bit. Fakat demleme durumunda ne oluyor diye bakarsanız soğuk, yani görece soğuk bir sıcakta 70 derece demlediğimizdeki asit miktarları suyu normal şartlarda işte 94 civarında demlediğimizde tüm asit miktarlarında bir artış görüyorsunuz. Ve çok daha sıcak 100 derecede demlerseniz asit miktarları bu sefer azalmaya başlıyor. Tek bir buna fark var. O da CGA'ler. CGA'ler her durumda artmaya devam ediyor. Yani sıcaklık artışıyla artmaya devam ediyor. Also another one that behaves in a very strange way is phosphoric. Look at it. We have like a very high concentration of phosphoric acid at 70 degrees. It goes down a lot at 94 degrees and it keeps going up at 100 degrees. Diğer bir farklı bir durumda fosforik asit için geçerli. Soğukken 70 derecelik suda çok daha yüksekken sıcaklık artışıyla su sıcaklığı fosforik asit miktarı düşüyor demlenmiş kahvede. So that was brew temperature. So let's talk about time. If we brew a little bit more, what's going to happen? So we can see here all this data comes from coffee research. What happens after 1 minute, after 5 minutes, after 14 minutes? So there's a kind of similar tendency. Maybe we see a difference with quinic acid, and it goes like this. At 5 minutes, we get a higher concentration of acids. Before that, lower. After that, lower. Bu sefer sıcaklık değil de süreye baktığınızda ne oluyor? 1 dakika, 5 dakika ve 14 dakikalık bir demlemeye. Genel olarak trend deminkiyle aynı. Yani önce bir artış var. Sonra süre uzadıkça belli bir yerden sonra 5 dakikadan sonra azalmaya başlıyor. Tek burada yine fark quinic asitte var bu sefer. Quinic asitte önce bir düşüş var 5 dakikaya doğru, sonra tekrar yükseliş var. Quinic acid is interesting here because we see that the concentration goes up after a while. So have you been to an airport or in a place you have a batch brew coffee that has been sitting for a while? More than 15 minutes. After 15 minutes, what happens is that filter coffee starts getting more acidic. So that's a result of quinic acid. So when we're leaving a coffee for a while, as well when we cap, we start perceiving more acidity. Quinic asit gördüğünüz gibi 5 dakikadan sonra artış trendi gösteriyor diğer asitlerden farklı olarak. Örneğin işte çok uzun süre beklemiş bir kahve içerseniz işte havalimanındaki bir serverdan olabilir. Quinic asit miktarı o kahvelerde arttığı için veya bir tadım yaparken bekleyen kahvedeki quinic asit miktarı arttığı için genel olarak asit de artıyor aslında. If you ever try coffees with extended fermentation, call them anaerobic, carbonic maceration, lactic, whatever, and extended fermentation, what that coffee will showcase in a cappuccino when we make it is that actually the acidity, it improves after a while. Why? As we can see here, the acetic acid as well will be higher and higher and higher. So these coffees have a big change from when you brew them to how you start perceiving them after a while.
Bir de farklı fermentasyon teknikleriyle daha uzun bir fermentasyon görmüş. İşte karbonic maceration olabilir, anaerobik olabilir. Kahveler ilk demlediğinizden sonra belirli bir süre geçtikten sonra tat algısı, asidite algısı değişecektir ve genelde olumlu yönde değişecektir. Bunun sebebi de asitik asitle alakalı. Asitik asitin değişimiyle alakalı uzun sürelerde. So we are almost finished. So I just want to say a few things. One, the numbers are important, are interesting, knowing the percentage, but as well we need to understand that it's not just a percentage. We need to understand that we're talking about how easy it is for us to perceive that acid. At the same time, we see the difference when we brew at different times, at different temperatures. And finally, the interaction of different factors. An example. A coffee with the same acidity, we have two coffees, same acidity. One has higher body. The one with higher body will have a lower acidity perception. Even if we look from a scientific point of view and we say, okay, there's exactly the same percentage. You try it, it's going to be different. Why? Because it has higher body. Higher body means more oils, more lipids, which are making harder your acidity perception. Sayılar önemli tabii ki de. Fakat algı ile sayılar arasında farklılık olabiliyor. Şöyle ki iki kahveye bakın, ikisinin de asidite değeri aynı asidite değerine sahip. Fakat bir tanesinin gövdesi daha yüksek. Gövdesi yüksek olan kahvenin asiditesi değeri aynı olsa bile algıda daha düşük gelecek. Bunun sebebi de içindeki yağlar, gövdeyi oluşturan diğer maddeler asit algısını daha düşük algılamanıza sebep olacak. So, this is actually the end of the presentation. I thank him very much for helping me do the presentation as well in Turkish. If not, it would be impossible for me. And I welcome any question now, later. You can send me an email. As I said, maybe I cannot answer all the questions, but I know people who can help on the matter. Sunumun sonuna geldik. Her zaman bana ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Her zaman cevaplayamayabilirim belki ama yardımcı olmaya elimden geldiği kadar çalışacağım. Thank you. Are you going to give him the... Okay, thank you so much. The good presentations. And I also did some research about this kind of things. And I recognize that acidity is not easy to understand. They are changing by the temperature and they change by how much the coffee dissolves into water actually. But it's good. And you mentioned about acidity, a good acidity just now. And I just want to know what is your definition of a good acidity for you? Because of human body, we differ each other. Mm-hmm. You taste a good acidity in some way, and me too. I taste a good acidity in some way too. And the second question for me is, right now, just now you showed the what they call it, the brew time of what they call the acidity change. You say that if you drink coffee in Starbucks, for example, and you put coffee and you come back again in 1 hour later, mm-hmm. and you taste this a little bit clinic acid, right? Sour. So how about if I brew a coffee with lower degree of temperature, like 85 degree of Celsius, more lower than yours? Let's say that, I brew with 65 degree of Celsius mm-hmm. of temperature, and I put it with 1 hour like this. Will I taste the quinic acid again, or more, or what? No, the thing would be that one thing is what we already brew, another thing is how we can keep brewing it. So, temperature, if we do 65, we get, let's say, 10% acids, just a number. You cannot increase that. That cannot be increased, you know? What you would get is one number, like let's say less acids than that, but you are not going to get even more. It's like there's a limit on the extraction depending on the temperature. So normally at lower temperature we get less acids. That's why when we do a cold brew coffee, what we get is in general lower acid perception. There are some studies that show that
Actually, cold brew coffee has some acids. Your answer, I can say that you connect bitterness and acidity in the same time. I mean, when coffee's temperature is high, actually it solves a lot. It solves for coffee in the water a lot. Okay, at some point, you get more acid and you get more bitterness at some point. If you keep brewing at higher temperature, you get way more bitterness. You get more dryness, you get more astringency. But acidity, we can say that it's more at around 90, 92, 94 degrees. That's when you're getting the highest. But again, that's just a number. That's a percentage. In the end, it's about perception. What is your definition of a good acidity for you? That's personal, so I can just answer from a subjective point of view. I love acidity personally, so for me the higher the acidity, the better. I never had a filter coffee that I can say is too acidic. To me, I just like it. I like to have other things, for example sweetness, but I don't think that acidity per se is a bad thing, or it can be a bad thing. There are acids that can showcase other properties, not acidity. So the form of the cupping actually does have high acidity and low acidity. So do you think it is true to say that this is high and then this cupping is good, or the coffee is actually low acidity? And I mean, in some competitions of coffee, actually, the brewing coffee, international, what they call it, the competitions, they say that the more high the point of your acidity, you will win. I mean, how can you explain something like that? Thank you. Because as I said before in the beginning, acidity is one of the properties more important in coffee. So if you're going to compete, you need to outstand. And acidity will make you outstand, will make in a cupping table be like, oh wow, what is that coffee? That's what happens with fermentations. Fermentation increases acidity, sweetness, and body. But more acidity. You can have a cupping here, you try some, and suddenly you taste one fermented coffee, it's like, oh wow. So it's because of it outstands. So what about cold drip? What happens in Cold drip. low temperature, long time? Cold drip is like cold brew. At lower temperature, you extract less acids. You do extract acids, but the perception of the acids is not the same. Again, that's something that I didn't see any study explaining exactly why. I read some books of chemistry in coffee, and they just said that this happens. That cold brew coffee has acids, lower percentage, but the difference is our perception. We perceive them way less. Thank you. Anyone else? Last question. Last question. So should we brew coffee at a chemistry level or in the profile level? What do you mean? If we brew coffee, should we try it in the perception of chemicals or perception of taste? Okay. In the end, this is just, it's like when you have a refractometer, TDS meter. One thing is science is very interesting in order to understand what we do. You know, so we're not just blind, we understand what happens. Why this coffee, I just left it there and it starts tasting more acidic. So one thing is science, we need to understand what we do. Another thing is only guide yourself by science. You have science and you have another discipline which is sensory analysis. You need to analyze your coffee, taste it and be like, okay, now I understand why I like, what I don't like. Do I need to extract more, less, more temperature, less temperature, more time? Just that. In the end, this is what matters. The customer, the consumer, taste. So we're offering, in the end, a sensorial experience. Does producers does they provide this chemical information? It's impossible. In order to know that, you need a lab. It's very difficult. To get this, it's very difficult in general. And our industry is still, let's say, nappies. It's a little baby that starts working. Sensory. Yeah. Sensory is better, but still, with sensory, you don't have so much data, as much as I would like. Sensory is more about calibration, understanding, more than just going to certain scientific data. Some kind subjective. Subjective, you can say. Objective. I don't believe in anything objective. I believe in honesty. So I believe we are honest. We can commit mistakes.
Thank you. Perfect. So I think that's all. If anyone has another question, can ask me personally. Thank you.